Merhaba arkadaşlar. Sabah burada bir video çektim. Bu gece burada sıcaklık eksi 7-8 dereceye kadar düştü. Eksi 7-8 derece olmasından ziyade bir de 4-5 saat eksi 7-8 derecede kaldı. Tülün altında marul tamamen donmuştu. Şimdi aynı marulumuza bakalım. Buydu arkadaşlar. Hatta şu uçları da kesmiştim gördüğünüz gibi. Marula pek bir şey olmamış. Şu uçlarda biraz hasar var. O da burayı kestiğimden dolayı. Diğerlerine bakıyoruz. Pek bir şey yok. Şu yaprakların ucunda hafif yanıklar var. Bu da rüzgar geldi. Buradan rüzgar yediğinden dolayı oluyor. Şimdi rüzgarı yememiş yerlere bir bakalım. Şuralarda görüyorsunuz. Buralarda hemen hemen sıkıntı hiç yok gibi. Niye bir şey olmadı? Marulun tamamı donmuştu. Çünkü marul kışlık bir üründür arkadaşlar. Allah-u Teala bunun dizaynını böyle yaratmış. Hiç tül olmasaydı ne olacaktı? Şuralarda yanıkları görüyorsunuz. Marulun kalitesi bozulacaktı. Eğer tamamen sarmamışsa daha fazla dayanıyor soğuğa. Eksi 8 olmasından dolayı böyle bir sıkıntı yaşandı. Bu sıkıntıyı da atlatmaya çalışıyor. Fakat mesela bu tül eksi 3-4 derece kısa süreli 1-2 saat 3 saat olursa marul bunun altında hiç zarar görmez. Ama dereceden dereceye de fark var. Bazen 8 derece eksi 8 derecede hasar yaparken bazen eksi 8 derecede hasar yapmıyor. Bunun nedeni de eksi 8'de kalma saati önemli. Şimdi gece saat 1'de eksi 3'e düştü. Daha sonra bu yükseldi. Eksi 4, 5, 6 sabah saatlerinde 7-8'lere kadar çıktı. Soğukta kalma süresi ne kadar çoğalırsa o kadar zarar görüyor. Çünkü bazen eksi 1'de, eksi 2'de yaptığı zararı eksi 3'te o zararı yapmıyor. Eksi 3'te yarım saat, 1 saat eksi 3 olur. Ama eksi 1, eksi 2'de 4-5 saat olduğu zaman daha çok zarar eder. Şimdi bu marulların akıbeti ne olacak? Şu tam sarmamışlarda problem yok. Bunlar sabah buzdu, çözüldü, devam etti. Şunun da ucunun yanması, ben bir önceki videoda bunun kellesini şuradan kesmiştim hatta. Nasıl olduğunu göstermek için. Yani tülün faydası var. 4-5 derecelerde tülü sağlam bağlarsanız mahsulü korur. Göbek marul buna göre biraz daha hassastır. Göbek marulda eğer göbek bağlamamışsa yine sıkıntı olmuyor. Ama göbeği bağlamışsa tamamen artık böyle yarım kiloluk falan olmuşsa lahanaya benziyorsa artık o zaman buna da zarar ediyor. Burası da göbek marul. Şöyle şuradan da birine bakalım. Göbek marullarda zarar olacağını düşünmüyorum ama şöyle görüyoruz. Bu yeni sarmaya başlamış. Mesela bakın şu daha sarmamış. Şu yapraklar yeni. Bu marula hiçbir şey olmaz. Ama tam sarmışsa üst yaprakları yakıyor, kaliteyi bozuyor. Tül çekilmese ne olur? Tül çekilmediği zaman üst yapraklar deforme oluyor. Böyle rüzgar da geliyor. Bitki çok su kaybettiğinden dolayı yaprakların ucu tamamen yanıyor ve gelişim geriliği yaşanıyor. Hem soğuk hem gelişim geriliği bitkiye daha çok hasar veriyor. Şimdi bir de şunlara bakalım. Bunlarda şey yoktu zaten. Hiç korunması yok. Gördüğünüz gibi bunlar sabah dedim herhalde yaşamaz ama bir sıkıntı yok. Şu yaprakların kenarlarında sararmalar, bozarmalar, görsel kalite bozulur. Fakat yaşamaya devam eder. Şimdi açıktakiyle tülün altındakine bakıyoruz.
kalitedeki farkı görüyorsunuz. Yani eğer şey olmasaydı, bu tül olmasaydı bunlar da bunun gibi sarı, böyle bronz rengini alacak ve bu şekilde gelişmeyecekti. Dolayısıyla bu durumlarda rüzgar da çok, sesim inşallah düzgün geliyordur. Bu durumlarda soğuk havalarda tül çekmek oldukça faydalı bir şeydir. Tavsiye ederiz. Zaten marul kışlık bir ürün. Bunu tülün altına aldığınız zaman hem havasını alıyor, tülün altında hava alıyor, göbeğini güzel bağlar. Hem de bu dış etkenlerden, bu rüzgardan falan mahsulünüzü korur. Hem soğuk, arkasına da böyle şiddetli rüzgar geldiği zaman öbür tarafa dönemiyorum. Şu anda herhalde hissedilen 0 dereceye yakın, 3-4 derece bir şeydir. Hem soğuk yediği zaman, arkasına da böyle rüzgar geldiği zaman bitki çok su kaybettiğinden dolayı kenarlar, yaprağın kenarları yanıyor. Olay bundan ibaret. Bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Kış şartlarında mahsulünüz varsa, yani agritül güzel bir şeydir. Fayda ediyor. Ama böyle aşırı derecelerde, bugünkü gibi mesela ya da daha fazla 4-5 saat eksi 5, 6, 7, 8 derecelerde yine sıkıntı yapar ama marul o yine ölmez. Ama başka bir mahsul olsaydı, örnek veriyorum domates, biber gibi yazlık mahsuller, tülün altı bile olsa şu anda bunun altında bir şey kalmazdı. Tülün altında domates, biber, patlıcan gibi ürünler kısa süreli ya da sınırda kalan -1, -2 gibi 1-2 saat koruyor. Dış etkenlerden de koruduğu için malın kalitesi güzel oluyor. Tül faydalıdır, çekilebilir. Yani yapılan emek boşa gitmiyor hiçbir zaman. Tabii bugünlerde hem soğuk var hem rüzgar var. Bu yaptığımız iş de çok meşakkatli oluyor. Ama tülleri çekerken şunun gibi 2 sıra 3 sıra değil de bunun darbesini daha önce ben biberde yedim. 2 sıraya bir çektim jelipon biberinde. Çok yırtılmalar oluyor. Şeyde de şekil A'da da görüyorsunuz. Rüzgar geldiği zaman tel şeyin içine geçiyor. Tülün içine geçiyor. Ama böyle tek ve biraz daha düzgün bir şekilde çekildiği zaman, şuralar eski de bu tül zaten normalde eski bir tül. Tek sıra bu şekilde çekildiği zaman daha sağlıklı oluyor. Yeni videolarda görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşça kalın. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Bu işler tecrübeyle sabittir. Mesela bunun biz tecrübesini edindik. Ne diyeceğiz? Bundan sonra gördüklerimiz için söylüyoruz. -7-8 derecede marul donsa bile ölmüyor. O buzlar eriyor. Marul tekrar devam ediyor. Niye? Çünkü